Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Lenovo K6 Note Android 10 Evo sürümü. Daha önce video paylaşmıştım. 4.6 versiyonu. Bu yeni 4.7 arkadaşlar. Ekstradan yeniden gelen bazı özellikler var. Yalnız bu sürümün pil tüketimi biraz fazla ve kulaklık sesi biraz az geliyor. Zil sesi de az geliyor. Öbür sürümde de zil sesi azdı ama bunda kulaklık sesi de bayağı az. Şimdi öbür sürümden çok fazla bir değişiklik yok. Bu sürümde yazı tipleri biraz daha özelleştirme daha çok hale getirilmiş. Ondan sonra app look eklenmiş arkadaşlar. Burada ayarlardan güvenliğe giriyorsunuz. App Looker diye bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Desen oluşturmanızı ya da pin ya da şifre sizden onu istiyor. Sonra böyle bir menü geliyor. İlk başta şifreyi oluşturduktan sonra buradan istediğiniz uygulamayı kilitleyebiliyorsunuz. O uygulamaya girmek istediğiniz zaman desen, şifre ya da pin girmeniz gerekiyor. Bunun kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Bunun kurulumunda şöyle bir özellik daha var. Daha öncesinde Justomom'ların bir düzeltme yapıyorduk. Error 7 hatasının önüne geçmek için. Şimdi bunda öyle bir düzeltmeye gerek yok. Direkt kurulum sağlayabiliyor. Dosyayı direkt indirip dosya uzantısını değiştirmeniz gerekiyor. TRZG şeklinde uzantı oluyor. Biz onu zip şeklinde düzenlememiz gerekiyor. Onun haricinde başka bir zorluğu yok arkadaşlar. Gayet kolay kurulumu. İlk önce TRVP moduna geçelim. Buradan ben gelişmişten direkt kurtarmaya basıyorum. Şimdi arkadaşlar linkini vereceğim ROM dosyasını. Onu indirin. Hafıza kartının ana dizinine atabilirsiniz ya da hafıza kartının içinde bir klasörün içine atabilirsiniz. Ya da flash bellek sayesinde yükleyebilirsiniz. Dosyayı indirip yüklediğinizi varsayıyorum. Şuradan temizle diyeceğiz. Buradan gelişmiş temizlik. Şimdi burada işaretlediklerimize bakalım arkadaşlar. Dalving, sistem, satıcıyı atlıyorum arkadaşlar. Veri, dahili depolama ve ön bellek. Burada şunu belirttim arkadaşlar. Dahili depo yani telefonun hafızası, eğer onu silerseniz ve ROM dosyanız onun içindeyse kuracak ROM'u bulamayacaksınız. O yüzden hafıza kartı ya da USB flash bellek sayesinde yapabilirsiniz. Temizleme işlemini başlatıyorum. Bitti arkadaşlar. Yine bir ufak temizlik daha yapıyorum. Şimdi bitti. Yükleme işlemine geçeceğiz. Yükleyeceğim. Şurada arkadaşlar alt sol satırda depolama seç var. Buradan en üstteki zaten dahili depolama. Telefonun kendi hafızası. İkinci hafıza kartı. Üçüncü de USB OTG kablosuyla gösterebilirsiniz.
Şu an bende USB bağlı değil. Sadece hafıza kartı var. Şimdi dosyanın olduğu klasöre giriyorum. Bakın. Everation X 4.7. Şimdi burada şeyi de göstereyim arkadaşlar. Gelişmişe girelim. Buradan dosya yöneticisine gireceğim. External SD kart. Download. Şimdi dosya uzantısı dosya ismi demiştik ya, az önce bahsetmiştik. Onun bakın bu şekilde olması gerekiyor. Yani bu zip'ten sonra bir 3 satır daha var. Onları sileceksiniz. Sadece bu şekilde zip, aynen bu şekilde kalacak. Zip yazacak. Ondan sonrasında şu mavi noktaya basarsanız işlemi tamamlamış olursunuz. Şimdi tekrar yüklemeye dönelim. Yükle diyorum. Dosyamı seçiyorum. Ve yükleme işlemini başlattık. Arkadaşlar bu ROM'da ben direkt indirdim. Sadece dosya ismini değiştirip direkt yükleme işlemi başlattım. Daha önceki verdiğim custom ROM'larda hep error 7 hatası alıyorduk. Bunda onu önüne geçilmiş. Bu ROM 2 gündür kullanıyorum ben. 2-3 gündür kullanıyorum. 4.6 versiyonundan bunun şarjı bir tık daha hızlı bitiyor. Özellikler gene aynı. Eklenmiş. İşte uygulama kilit eklenmiş. Biraz hız var. Hız artırılmış. Ama dezavantajları da var yani. En önemlisi şarjın ya da benim kullanımıma bağlı olarak hızlı bitebilir. Ve kulaklık sesi bayağı az geliyor. Ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Kulaklık sesi biraz zayıf. Zil sesi de haliyle zayıf. Bu işlemleri yaparken bilgilerinizin tamamen sileceğini unutmayın. Artı şarjınızın dolu olması gerekiyor. Sistemi yeniden başlat diyorum. Bir uyarı verecek. Tamam diyorum. Bu Android 10 Evolution X serisinin arkadaşlar hangisini diye sorarsanız ben 4.6 versiyonu benim daha çok hoşuma gitti. 4.6 versiyonunu tercih ederim. Çünkü o biraz daha stabil, şarjı daha iyi gidiyor. Bunda hız var. Ama şarj biraz zayıf ve kulaklık sesi büyük dezavantajlardan bir tanesi. İlk açılış biraz uzun sürüyor arkadaşlar. İlk kurulumdan sonrasında. Ondan sonrasında sıkıntı olmuyor zaten. Daha kısa sürede açılıyor.
Evet, şu an açıldı arkadaşlar. Pin kodumuzu girdik. Kurulum. Brom'da parmak izi çalışıyor. Artı yüz tanıma var. Zaten bunu bir önceki verdiğim video 4.6 versiyonunda da söylemiştim çalıştığını. Volte yok arkadaşlar. Gaps'ı yani Google uygulamaları falan üzerinde arkadaşlar. Hesapla oturum açtığınız zaman güncellemeler otomatik olarak yapacaktır. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günlerde kullanın.